Bugünün konusu şu. Farklı olmakla kafayı bozanlar ve popüler olmakla kafayı bozanlar. Bugünün konusu bu. Nişçiler ve popülerciler diye ayırabiliriz. Bugünün konusu bu. Bunlardan bahsedeceğiz. Sıkıntısını kusmak isteyen varsa benimle birlikte yorumlarda kusabilir. Bu konuyla ilgili. İlk başta ben farklıyımcılardan başlamak istiyorum. Bunlar bence daha ömür çürütücü ya. Her ergen veya çocuklukta bunu her çocuk bir şekilde farklılaşmak veya bir şekilde öne çıkmak istiyor. Anarşi. Anarşi. Tek yol anarşi. Yani işte neyin farklı olsun, kalemin farklı olsun, silgin farklı olsun, arkadaşlarım bana baksın, herkes alkışlasın falan filan. Lisede ne diyebiliriz buna? Farklı bir eşyan olabilir, farklı bir telefonun olabilir. Herkes bunun telefonu şöyleymiş, böyleymiş der. Bunun şuyu farklıymış, bunu farklıymış der. Veya en basit örnek, lisede saçını farklı bir şey yaparsın. Bu olur. Kesinlikle algılayabiliyorum. Kesinlikle. Çünkü o yaşta beyin o kadar çalışıyor ve o şekil çalışıyor. Sürekli bir döngünün içerisindesin, sürekli bir yarışın içerisindesin. Ergenlikte herkeste, bende de vardı, herkeste var. Buna eminim, farklı bir şarkı bulursun, bir şey bulursun, onunla böyle bir hafif bir hava atmaya çalışırsın falan filan vardır. Bunu bilirsiniz. Hepimiz yaparız ancak bunu 30 yaşınızda yapmayın ya. Bunu 25'inizden sonra yapmayın. 25, 20, 25, 30. Hadi bu yaşlarda yapıyorsun. Hatta 40 da olabilir. 20, 25, 30, 35, 40. Artık nereye kadar gidiyorsa. Yine yetişkin olsak bile arada bir böyle karşıdakini, mesela karşı cinsi etkilemek için olabilir. Şey için, işte bir işe gireceksinizdir. Onun için olabilir. Öyle farklı yönümü hani ben öne çıkartayım. Olayı olabilir ama bu bir iki olur ya. Yani bunu karakterize etmezsiniz. Yani full buna bürünmezsiniz. Arada tatlış şeyler yapabiliriz hepimiz. Okey. Kişi ömrü boyunca kendini farklı göstermeye çalışıyor. Yani bir iki olan minik olaylardan bahsetmiyorum. Ben bile yapıyorum. Tüm ömrü ben farklıyımı kanıtlamaya odaklıdır. Yani bunu karakterize etmişsinizdir. Aman ya Rabbi. Bunu nereden, en büyüğünü şöyle örnek verebilirim. Şeyin mesela oyunculuğunu çok beğeniyorum. Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğu çok güzel, çok güzel ya. Çok güzel bir oyunculuğu var gerçekten. Karaktere bürünüşü ve her seferinde farklı yaratması bence çok güzel. Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğu çok iyi diyorsun mesela. Ya işte sadece ünlü olduğu için öyle diyorlar. Bence öyle değil. Beyin şeyi programlanmış. Popüler ve ünlü olan her şey bok gibidir'e odaklanmış beyin. Yani beyin resmen kodları girilmiş ve buna odaklanılmış, yani buna bildiğim programlanmış bir beyni var. Bunu bir şekilde böyle yazılım gibi girmişler ve beynine işlemişler gibi. Sadece ünlü diye öyle. Yani sadece sürekli çıkıyor işte. Ondan öyle diyorlar. Yoksa oyunculuğu iyi değil. Vallahi daral geldi. Sonbahar geldi. Hava esiyor ama bana daral geldi. Düşünün anlatırken ne kadar delirdiğimi. Yani benim bildiğim bir tane oyuncu var ama o oynadığı filmi sadece 1000 kişi izlemiş. Yani hani çok azız biz. O mesela daha iyi ama göz önünde değil ya. O yüzden şu da oluyor. Bilinmeyen, çok bilinmeyen biri olabilir rağmen. Yani çok bilinmeyen biri ama işinde çok iyi. Böyle insanlar zaten dolu. Ama demek istediğimi anladığınızı varsayıyorum. Şöyle bir düşünün ya, bir beyin fırtınası istiyorum yani. Şöyle bir düşünün, etrafınızda böyle insanlar var mı? Yani dediğim gibi böyle arada, ayda, yılda, 40 yılda bir böyle bir iki böyle bir öne çıkmak istersiniz, karşı taraf mesela etkilemek, bir şey etkilemek isterseniz. Yarışmadasınız, bir şey, yani demek istediğimi anlıyorsunuz. Öne çıkmak istersiniz. Tamam, eyvallah. Yani nadir olan durumları kenara koyuyorum. Ömrü
ben farklıyımı kanıtlamak üzerine geçen insanlar vardır çevrenizde. Gerçekten bence popülercilerden daha katlanılmazsınız. Ümüğünüzü sıkasım geliyor, yapmayın. Bunu 15 yaşında yapıyorduk en son. Niş takılmak istiyor, inatla. Yani hayatın her alanında niş takılmak istiyor. Mesela sigara kokusu atıyorum. Yani dünyada neredeyse hemen hemen her insanın böyle ay sigara koktu diyebileceği bir şeydir değil mi? Bu kalkar der ki ay ben sigara kokusuna bayılıyorum. Aslında hiç kimse sevmiyor ama bende bir şey var işte. Ben o kokuyu seviyorum. Farklıyım. Farklı. F-A-R-K-L-I. Sadece böyle günlük hayatta olan farklılıklar veya işte trend olan hobi vesaire olaylar hakkında değil, siyasette de bu tür insanlar var. Bayılıyorum. Size de bayılıyorum. Öptüm sizi gerçekten. Atatürk bu ülke için savaşmış, bu ülkeye iyilikler yapmış bir insan. Değil mi? Tamam, ahacık. Tamam. İnatla şimdi Türkiye'de Türk olan, gerçekten Türk olan ve Türkiye'yi gerçek anlamda seven insanlar Atatürk'ü sever. Neden? Türkiye'ye yaptığı iyilikler var. Değil mi? Bakın geri zekalıyı anlatır gibi anlatıyorum. Ama bu kişi, bu farklıyım kişisi burada da farklı olduğunu göstermek istediği için diyor ki genel olarak Atatürk'le ilgili eski zamanlardaki hala devam eden hani böyle din muhabbeti vardır ya, oradan vurmaya çalışıyor. Ya aslında herkes seviyor Atatürk'ü ama işte ben şundan dolayı pek şey yapmıyorum yani hani anladın mı? Ya tabii yani sonuçta şey falan ama yani hiç kimse bunu görmüyor. Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor onun o tarafını, ben biliyorum. Yani Atatürk'ün bir yönü var, onu kimse bilmiyor, ben biliyorum. O yüzden sonuçta Türkiye'nin %95'i seviyor veya en azından çok siyaset veya tarihle ilgili olmayan birisi de eyvallah der geçer, değil mi? Değil mi? Ama ben kimsenin bilmediği o yönleri biliyorum. Araştırdım dediği bir tane kitap sayfası okuyor. Müthiş. Çok seviyorum sizi. Ve diyor ki o yüzden aslında herkes yanlış biliyor. Herkes yanlış biliyor. Hani şeye dönüşüyorsunuz ya. Hani berberde erkekler saç kestirmeye gider ve oradaki berberci dünyanın tüm sırrını kendisi bulmuş ve geri kalan dünyadaki tüm insanlar bu sırrı bilmiyormuş gibi saçları keser ve sana anlatır ya. Öyle davranıyorsunuz. Öyle davranıyorsunuz değil, o insanlardan biri de sizsiniz. Utanmasalar hani böyle bir şeye dönüşeceğini hissediyorum kendim. Ben zaman makinesini buldum. Gittim geldim, siz bilmiyorsunuz ben biliyorum. Hani hafif bir böyle bir karşıdakini inandırabileceklerini görseler yapıştıracaklar bu lafı. Bakın net söylüyorum. Böyle bir cümleye hazır olsalar ve inandırabileceklerini anlasalar diyecekler ya. Diyecekler. Ben zaman makinesini buldum. Bindim, gittim, gördüm, geri geldim. Ben biliyorum, siz bilmiyorsunuz. Sen ne tarih araştırıyorsun, ne siyaset araştırıyorsun. Tamam mı? Bak hiçbir sikim araştırmıyorsun sen. Sonra sırf farklı olmak için bunu söylüyorsun. Vallahi yani gerçekten bunu hissediyorum. Bunu hissediyorum. Bu yüzden yapıyorsun. Bu yüzden yapıyorsun. Bu yüzden yapıyorsun. Aslında bilmiyor onlar. Ben biliyorum. Ama sadece bir paragraf okudum. Onlar o paragrafı okumadı. Ben okudum. O yüzden biliyorum. İstedikleri kadar araştırsınlar. Yani Atatürk olabilir. İşte diğer bir sürü işte Fatih Sultan Mehmet aklınız istiyor, Hazreti Muhammed olsun. Hiç fark etmez. Hep herkesin bizim hatalarımız olduğu gibi onların da hataları var. Hiç kimse Allah değil, elbet anlıyorum. Ama senin vurmak istediğin nokta o değil. Senin yapmak istediğin şey, senin vurgulamak istediğin şey onların en ufak bir şeyinden bir hata olabilir. Sana uymayan bir şey olabilir. Ondan
pay çıkartıp ben çok farklıyımı kendince ortaya koymak istemem. Keza erkeklerde de özellikle bu çok fazla var. Mesela siyasi olarak bir şey diyorsa hayır. Siz bilmiyorsunuz, o öyle değil. Ben biliyorum. Hatta böyle abartı bir şekilde şey oluyor ya, bana haber geldi. Cumhuriyet'in hem de Amerika'nın president'ım. 3301'in kendisiyim. Bunu yapan erkekler, yani bunu yapan erkekler dediğim erkeklerin %99'u olmuş oluyor. Bunu yapmayan erkek pek görmedim. Yani bu siyasi konularda sen bilmiyorsun, şş, ben bilirim diyenlerden bahsediyorum. Yani. Erkekler böyle, ben hani erkek gibi görünmeliyim. Olayını hissettirmek istedikleri için bunu yapıyorlar bir şekilde. Neyse, siyaset konusunda ben farklıyım diyen erkekleri yine de ben farklıyımcı insan kategorisine sokmayacağım yine de. Mehmet kardeş, şimdi bana bir duyum geldi. O iş öyle değil. O iş öyle değil. Sen bilmiyorsun kardeş. Sen bilmiyorsun. Duyum geldi dedi, Show TV'den izliyor. Pardon. Show TV çok popüler kalıyor değil mi? Dur bakayım, şöyle bir düşüneyim. Halk TV'den izliyor. Bombastik bir kanal ya. Üstteki bilmezsiniz. Ben gecemi gündüzüme kattım. Ben hiç uyumadım. Bunu araştırdım. Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Memati? Yani tabii sizin için konuşması kolay. Bilmediğiniz için böyle konuşuyorsunuz. Hani bunu diyor ya, hani anca bir sayfa okumuştur. Zaten sayfanın başından başlıyor ya, başından sonuna kadar okuyana kadar zaten tüm geceyi bitirmiştir yani o yavaşlıkla. Popülercilere geçiyorum. Popülercilerde aynı kafa, aynı mantık, aynı şekilde beyin programlanmış kesinlikle. Yani popüler olan her şey iyidir şeklinde bir yazılım beyinlerine yüklenmiş şekilde davranıyor bu tarafta. Yine aynı şekilde. Bunlar da trend neyse o. Trend neyse o iyidir. Trend neyse o güzeldir. Veya bir şey diyorsun mesela. Ben işte sana şu anki dönemin en popüler şarkısını söylüyor. Diyor ki işte şu şarkıyı dinliyorum. Herkes çok seviyor falandı filandı diyor, değil mi? Duymamış, görmemiş olabilir. Ben onu dinlemedim diyorsun. Aman yarabbi, sana öyle bir tepki veriyor ki ya nasıl dinlemezsin? Ama bu çok popüler. Veya beğenmedin diyelim. Onu beğenmedi. Bir şekilde gitmedi. Hoşuna gitmedi. Ya ama bu çok popüler, nasıl beğenmez? Aynı şekilde tekrarlıyorum. Denklemi kuruyorum. Popüler olan her şey iyi demek değildir. Okey. Tamam. Hadi bakalım. TikTok olabilir. TikTok'ta geziniyorsunuzdur, bir şey yapıyorsunuzdur vesaire. Popüler bir video vardır. İzlemezsiniz. Vay nasıl izlemezsin? Popüler bir dizi vardır. Film vardır. Bu çok popüler. Sen bunu nasıl izlemezsin? Herkes seviyor. Ben de seviyorum. Sen izlemiyorsan eğer sende bir sıkıntı vardır. Eğer popüler bu diziyi izlemiyorsan yine sende bir sıkıntı vardır. Demek ki zevksizsin diye düşünüyorlar. Popüler bir telefon var. O zaman bu iyidir. Popüler bir şarkıcı var. O zaman bu şarkıcı çok iyi bir şarkıcıdır. Böyle bir dünya yok. Asabımı bozmayın. Azıcık objektif bakmayı öğrenin. Yoksa salsanız, aslında şöyle bir salsanız ve kendinizi farklı olmak için veya popüler olmak için kasmasanız zaten her şey böyle akacak. Dünyadaki her bir insanın gerçekten zaten kendine özgü bir sürü farklı özelliği var. İnsan olarak hepimiz gerçekten bir parmak izi şeklinde gerçekten karakterlerimiz hepimizin bambaşka. Sen zaten bir salsan, yani ekstra farklı bir insan olmak için veya ekstra popüler bir insan olmak için çaba göstermeyip salsan zaten sende farklı hiç kimsede olmayan özellikler var. Çünkü neden? Sen, ailen, arkadaşların, çevrendeki olaylar, kendi DNA'n, zaten kendi öz ve biricik olan farklılıklarını zaten ortaya koyuyor. Bir sakin ol ya. Bir sakin ol ya. Zaten insan olarak herkes birbirinden farklı ya. Ve senin farklı olman veya senin çok popüler olman senin çok değerli bir insan olduğunu göstermiyor.
Yani diyeceklerim bu kadardı. Seri bir şekilde videolar gelecek. Seri tık 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 üretim gelecek. Bir şekil bir şeyler yapacağız. Bakalım diyorum. Görüşürüz.